Of! Bir kapak fotoğrafı yaptım. Mükemmel oldu dayı. Herkes tıklayacak. Aşırı sinematik. Sence fotoğrafın güzel mi olması gerekiyor? Yoksa tıklatması mı? He nasıl dayı la? İkisi de aynı şey değil mi? Hayır, ikisi aynı şey değil evladım. İyi izle, kapak fotoğrafı nasıl yapılır? Dinle. Dur bir dakika. Şu anda kapak fotoğrafının iyi ya da kötü olduğunu sorgulamıyorum. Asıl sorguladığım şey şu. İzleyici senin kapak fotoğrafını gördüğünde 0.4 saniyede dikkatini çekiyor mu? O tıklayıp tıklamamak arasındaki ince çizgiye nasıl bir tepki veriyor? Ve işte burada neredeyse herkesin yanlış bildiği bir noktaya değineceğim. Bakın bu konuda ben de çok yanıldım. Renkleri doğru seçtim, yazı tipini değiştirdim, yüzümü sağa koydum, sola koydum, ortaya koydum, her yere koydum. Her şeyi doğru yapıyordum ama gösterim tıklanma oranı çok azdı. Neden biliyor musunuz? Çünkü görsel olarak doğru ve psikolojik olarak durduran kapak fotoğrafının arasındaki problemi bilmiyordum. İşte bu videoda tam bunların arasındaki farkı konuşacağız ve video bittiği zaman çok güzel kapak fotoğrafları kafanda tasarlayacaksın. Bu kapak fotoğraflarını anlamak için YouTube'un kendi önemli belgelerini, davranışsal psikoloji üzerine yazılmış platformdaki haberleri, yani platformdaki analizleri ve bir sürü farklı nişlerdeki CTR oranını inceledim. Oradaki verilerin hepsine baktım. Burada size anlatacaklarım kendi kanalımın verileri değil. Çünkü size anlatmak istediğim şey asıl mekanizmanın ta kendisi. Arkadaşlar bunların arasında öğrendiğim en önemli detay şu. Kapak fotoğrafını güzel yapanla viral yapan arasındaki tek fark, tek şey estetik değildir. Yani kapak fotoğrafının güzel olması önemli değil. Şimdi size şöyle kısaca bir özet geçeceğim. Araştırmalar gösteriyor ki insan gözü bir görsele baktığı zaman 0.4 saniyede, yani 4 saniyede karar veriyor. O görselle ilgili duygusal bir tepki veriyor. Bu görsel beni rahatsız mı ediyor? Bu görsel beni sıkıyor mu? Bu görsel merak uyandırıyor mu sorusunu canlandırıyor. Yani beyin çok güzel bir kapak fotoğrafıymış diye sorgulamıyor. İnsanların beyni bu video benim için mi sorusunu sorguluyor. Bu ayrımı anlayınca kapak fotoğraflarına bakış açım gerçekten değişti. İnsanlar gerçekten kapak fotoğrafına bakarak mı karar veriyor? Hayır. Çok yakışıklı çıktığın için tıklıyorlar. Nereden bileyim ben? Kaliteli fotoğraflar tıklatır sanıyordum. Hayır. Sen kaliteli görsel yapıyorsun ama renkleri bilmiyorsun. Şimdi sana aşırı önemli şeyler söyleyeceğim, dinle. Arkadaşlar güzel bir kapak fotoğrafı demek, renklerin uyumu olan, kompozisyonları dengeli, marka kimliğinizle örtüşen bir görsel demek. Yani bunların hepsi önemli ama bunlar izleyiciyi videoya tıklattırmayı tek başına sağlamaz. Çoğu zaman hatta az gösterişi olan daha çok tıklanır. Şimdi asıl soru şu. İzleyenler videonuzu ana sayfada gördüğü zaman, önerilenleri de gördüğü zaman 0.4 saniyede karar veriyorsa biz o 0.4 saniyeye ne koyacağız? Ben kendi araştırmalarıma dayanarak 3 şeyin aynı anda çalışması gerektiğinin mantığına vardım. Birinci unsur net bir mesaj olacak arkadaşlar. Kapak fotoğrafını küçülttüğünüz zaman hala anlaşılıyor mu? Önemli olan bu. Eğer anlaşılmıyorsa zaten bir mesaj yok ortada demektir. Yani yazı tipi büyük, kelimeler az ve kontrastı yüksek olacak. İkinci unsurumuz bence en önemlisi duygusal tetikleyiciler olmalı. Bakın merak, şaşkınlık, işte ne bileyim sinirli ifadesi vesaire. Bunlardan birisini mutlaka kullanmalısınız. Hangi duyguyu tetiklemek istediğini önceden belirlemen gerekiyor. Sonra da o duyguya ifade eden bir yüz tipi, ifade ya da bir renk seçmeniz lazım. Renkler bu konuda çok önemli. Renklerin insanlar üzerindeki psikolojik uyumu denilen bir şey var. Bunları size anlatacağım. Ama öğrendiğim üçüncü şey ise izleyiciye ayna tutmak. Bakın en güçlü kapak fotoğrafları şunu hissettirir. İzleyiciye der ki bu sorun senin sorunun ve burada çözümü var demek. Üçü aynı karedeyse CTR oranınızın düşük olmama ihtimali yok. Çoğumuz kapak fotoğraflarını bilgisayarda o kocaman ekranlarda düzenliyoruz. Ama önceliğiniz mobil olmalı. Çünkü izleyenlerin çoğu mobilden izliyor. Eğer küçük ekranlara hitap eden bir kapak fotoğrafı yapabilirseniz mobilden de çok fazla izleyici çekersiniz. Kapak fotoğrafları insanları tek başına videoda çekmezler. Buna başlık da dahildir. Biz buna paketleme diyoruz. Yani içeriğin çok iyi olabilir ama videoya izlettiremiyorsan, başlığını ya da kapak fotoğrafını iyi paketlemiyorsan o videoya tıklamazlar. Tıklamadığı için de izlenmez. Çoğu kanal
kapak fotoğrafı ile başlığını birbirini tekrar eden şeylerden oluşturuyor. Bu tamamen yanlış arkadaşlar. Kapak fotoğrafı ve başlıklar birbirini tamamlarlar. Düşün, izleyici kapak fotoğrafını görüyor. Kapak fotoğrafını dikkat çekti diyelim, başlığını okuyor. Bu da 1-2 saniye yapar. Bu 2 saniyede izleyicinin kafasında şu sorular net bir şekilde cevaplanmalı. Kapakta izleyici bu benim sorunum mu sorusunu cevaplarken, yani duygusal tetikleyici ve görsel meraklarını giderirken, başlıkta bu bana ne öğretecek sorusunun cevabı olmalı. Bir vaat vermelisiniz. Bir somut fayda sunmalısınız insanlara. Kapakla başlık aynı mesajı taşırsa izleyici ikinci kez aynı şeyi gördüğü için tıklanma oranı azalıyor. Benim nacizane tavsiyem, kapak fotoğrafını yaptıktan sonra şöyle bir bakın. Ki bu arada zaten kapakla başlıkları videodan önce tasarlamanız lazım. Şöyle sorular sorabilirsiniz kendi kapak fotoğraflarınıza. Başlığı okumayan birisi kapak fotoğrafınızı gördüğünde bu videoyu merak eder mi? Ya da kapak fotoğrafını görmeden başlığı okuyan kişi bu videoya sizce tıklar mı? Bu sorulardan bir tanesine bile hayır diyorsanız birbirini tamamlamıyor demektir. Yani paketlemeniz kötüdür. Şimdi gelelim en kritik noktaya arkadaşlar. Burası çok önemli, beni iyi dinleyin. Renkler dünyanın en önemli şeyidir, tetikleyicisidir. Renkler insanların beyninde anında bilinçsiz bir tepki üretir. Yani izleyicinin kapak fotoğrafına baktığı anda 0.4 saniyede renkler zaten bunun kararını vermiş oluyor. Bu yüzden rengi güzel gözüksün diye değil de insanları tetikleyici şekilde seçmemiz lazım. Renk psikolojisinin üzerine yapılan araştırmalar ve pazarlama literatürü renklerin kültürel bağlamdan bağımsız bir şekilde bazı evrensel tepkiler ortaya koyduğunu gösteriyor bize. Şimdi size renkleri, bunların çağrıştırdığı duyguları, aynı zamanda da güçlü olduğu nişlerde kullanılması gerekenleri söyleyeceğim. Bunun için size bir tablo hazırladım. Bunu da ekranda vereceğim. Kırmızı rengi aciliyet, heyecan ve uyarı yapar. Haberlerde, challenge'larda çok önemli kullanılır. Turuncular eğitim videolarında, motivasyon videolarında, vlog videolarında çok iyi kullanılır. Çünkü enerji, sıcaklık getirir, gösterir. Sarılar dikkat çekme ve pozitiflik. Yemek kanalları, çocuk kanalları bu konuda çok iyidir. Yeşil rengini doğada, büyümede, güvende kullanırsınız. Bunları tabii ki de finansta, sağlıkta kullanabilirsiniz. Mavi rengi güven, uzmanlık ve sakinlik getirir. Eğitim, teknoloji ve kurumsal nişlerinde kullanabilirsiniz. Mor rengi yaratıcılık, gizem, premium bir hava katar. Sanat kanallarında, güzellik nişlerinde kullanılabilir. Siyah daha lüks, güç, ciddiyet, resmiyet anlamını taşır. Müziklerde ve sinema nişlerinde bunu kullanabilirsiniz. Beyaz da daha tasarım, moda nişlerinde kullanılabilir. Güzel renklerdir. Dediğim gibi eğitimde mavi ve turuncuyu, oyun kanallarında siyah ve kırmızıyı, yemek kanallarında sarıyı ve turuncuyu, finansta altın ve yeşil rengini, sağlık nişinde turuncuyu ve siyahı, sanatta mor ve sarıyı, seyahatlerde beyaz ve açık maviyi, seyahat ve vlog kanallarında açık mavi ve beyazı, çocuk kanallarında ise parlak sarıyı ve kırmızıyı kullanabilirsiniz. Kapakları anladım dayı. Peki dünyadaki herkes videoma tıklar ama izlemezse ne yapacağız? İşte o zaman devreye kanca giriyor. Kanca ne? Araba kancası mı? Araba kancası mı? Ne alaka? Kafam karıştı. Yaşlanıyorsun galiba. Araba kancası. Haftaya sana kanca nedir, nasıl yazılır onu anlatayım. İzleyen herkese iyi bayramlar diliyorum. Yani dediğim gibi kapak fotoğrafı tasarlarken burada önemli olan renkler ve kelimeler ve ifadeler vesaire, duygusal tetikleyiciler. Yani asıl iş psikolojide bitiyor arkadaşlar. İzleyicinin psikolojisini iyi anladığınız zaman o videoya tıklattırırsınız da o videoyu izlersiniz de. Eğer YouTube'da büyümek istiyorsanız ve her adımı birlikte atmak istiyorsak lütfen abone olup beğenebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.